Dostlar, herkese merhaba. Bugün Antalya'nın maviliklerinin, denizinin, güzelliklerinin, adeta mavi ile yeşil renklerinin tonlarının birbirine karıştığı çok güzel renklerin olduğu bir gün. Bu güzel günden hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli dostlar. Benim Instagram profilimde gördüğünüz bir yazı var. Yazıda diyor ki ARF tekniği. Herkes merak ediyor. ARF tekniği nedir? Birazcık ben bu konudan bahsetmek istiyorum. Bu güzel manzara eşliğinde. Umarım sesim size iyi geliyordur. Çünkü deniz oldukça dalgalı ve dalgaların sesi bayağı yüksek çıkıyor şu anda. Dostlar, piyasada bir sürü bilinçaltı ile alakalı uygulamalar var, teknikler var. Bu tekniklerin bazılarının bazı kısımları çalışıyor, bazılarının bazı kısımları uydurma, bazılarının bazı kısımlarını abartarak anlatıyorlar. Bazılarının da bazı anlattıkları şeylerde de şöyle bir şey var. Hayatın olağan akışına aykırılık var. Yani mesela bir healing tekniğinden bahsediliyor. Deniliyor ki işte öyle bir anlatılıyor ki işte neymiş efendim, blokajlarınız çözülecekmiş. Blokajlarınız çözüldükten sonra da sizin bu dünyanız cennet hayatı haline gelecekmiş. Ne isterseniz bir anda düşünecekmişsiniz ve o da olacakmış. Yani bakın, dünyanın olağan bir akışı var. Dünyanın olağan bir işleyiş sistemi var. Mesela siz şu anda baktığınızda artı ve eksi olan her şey var hayatta. Mesela gül var, güzel bir şey değil mi? Onun dikeni de var. İşte beyaz var, siyah var. Mesela dalgalara bakın. Bu dalgalar bir yukarı çıkıyor, bir aşağıya iniyor. Bir yukarı çıkıyor, bir aşağıya iniyor. Demek ki oradaki yukarılar, aşağılar hayatın olağan akışında olan bir şey. Demek istediğim şu ki ARF tekniğinde size diğer healing sistemlerinde olduğu gibi gerçek olmayan beklentiler içerisine sokmaz. Hayatın olağan akışından sizi uzaklaştırmaz ve sizin kendi iç potansiyellerinizi nasıl çalıştırabileceğiniz üzerine bir kurgu yapar ARF tekniği. Ve zaten siz kendi iç potansiyellerinizi nasıl çalıştırabileceğinizi öğrenirseniz, siz bundan sonraki dönemde bir başka healer'a ya da bir başka kişiye ihtiyaç duymadan kendinizi nasıl motive edeceğinizden tutun da kendi içinizdeki o ruhsal kıvılcımları, kendi içinizdeki gölge yönleri, kendi içinizde sizi kandırmak isteyen o vesvesenin sesi ve hangi durumda nasıl düşünmeniz gerektiğiyle alakalı bilgilerini içerdiği bir sistemdir ARF tekniği. Her zaman danışanlarıma da söylüyorum ve dinleyicilerime de bunu ifade etmek istiyorum. Arif Aydın astroloji standart bir astroloji tekniği değildir. Kendi geliştirdiğim birçok sistem var içerisinde. Ve bu sistemin bana göre en önemli noktalarından bir tanesi de kişinin kendi dürtü mekanizmasını iyi tanıması ve o dürtü mekanizmasının üzerinde neler yapması gerektiğini, nasıl düşünmesi gerektiğini ve kendi kendini nasıl bloke ettiğini ve nasıl açması gerektiğini öğrenme üzerine bir danışmanlık. Dolayısıyla da bizim zaten yaptığımız astroloji diğerlerinden farklı oluyor. Neden? Beni arıyor mesela bir danışanım. Diyor ki ben işte daha önce 2 tane, 3 tane yerden ayrıca ayrı bir astroloji danışmanlığı almıştım. Ama hiçbirisi sizin anlattığınız gibi değil. Ve ben şu anda inanılmaz derecede diyor bir aydınlanma yaşadım diyor. İşte bunun sebebi de şu. Bizim ağırlıklı olarak yaptığımız şey gelecekten haber vermek, işte şu tarihte evleneceksin, şu tarihte boşanacaksın gibi şeyler değil de bizim yaptığımız şey daha çok psikolojik astroloji denilen astrolojinin sezgisel kısımları bizim asıl uzmanlık alanımız. Bundan dolayı da hayatın gerçeklerine bakan yönüdür astrolojinin bu kısmı. Yani astroloji istatistiklere de dayandığı için o istatistiklerin bir kısmı kehanete mümkün kılıyor. Yani bu
o daha önce geçmişte yaşanan olaylar, o gökyüzü hareketlerinin olduğu dönemlerdeki yaşanmış olaylar tekrar gerçekleştiği zaman tekrar benzer olayların yaşanması mümkün oluyor ve bu kehanetmiş gibi algılanıyor ama aslında bir istatistiksel çalışma. Mesela işte şu anda Oğlak Burcu'nda bir stelyum var ve bu Oğlak Burcu'ndaki stelyum baktığımız zaman işte toplu ölümlerin, depremleri tetikleyen birçok unsurun olduğu bir dönem olduğunu o Satürn-Plüton kavuşumu isimli videomda zaten anlatmıştım. Ama bunları ben nasıl bildim? Hani kehanet olarak bilmedim. Satürn-Plüton kavuşumunun olduğu dönemlerdeki dünya tarihindeki olmuş olaylara baktık. Bunları inceledik ve yine bu şekilde olabilir dedik ve aynı şekilde ne oldu? Ben videoyu yaptıktan bir müddet sonra koronavirüsü patlak verdi. İşte yine başka olaylar da patlak verdi. Hepsini burada anmak istemiyorum. Karamsar bir tablo çizmeyelim. Evet sevgili değerli izleyicim, değerli takipçim, değerli arkadaşım, değerli dostum. Beni takip ettiğin için teşekkür ederim. ARF tekniğinde neler yapıyoruz ve bununla alakalı da zaman zaman yeni videolar yapmayı planlıyorum. Görüşmek üzere, kendine iyi bak.